Merhabalar efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Birkaç gündür canım hiç yayın yapmak istemedi. Açık konuşayım. Evet doğru, bir beğeni kimsenin eline yapışmaz. Evet doğru, beğeniyorsan bir şey için bir şeyler yapmalısın. Benim sevdiğim bir şey var mesela, sincapları sever misin? Herkes çok severim, çok severim. Ne yaptın abi, bir gün fındık mı verdin yani? O yüzden motivasyonum da olmadığı için yapmayayım dedim. Bir de şimdi Ayon'da mutluluk dersleri, kursları veriyorum. Kendinize ara vermek diye bir konuyu işledim. Bakın bu kendinize. Bana bu arada Seda Akgül'e sorun. Bütün sorularınızı cevaplayacağım. Sorabilirsiniz. Bakın. Çok çalıştınız, çok mücadele ettiniz, çok acı çektiniz. Artık kendinize bir ara verme zamanı değil mi? Daha iyi yapmaya ya da yapmaya çalışmaya ne gerek var? Tamam, bazen çok çalışmak zorunda olduğunuz zamanlar kalıyor bazı şeyleri elde etmek için. Ama ömrünüz boyunca böyle yaşayamazsınız. O zaman bazen baskı altında hissettiğinizde, aşırı yorulduğunuzda, çok stresli olduğunuzda veya artık tükendiğinizde dinlemeyin bunu. Kendinize bir ara verin. Nasıl daha fazla üretken olabileceğinizi düşünün ve kendinize içtenlikle iyi davranın ve kendinize şefkat gösterin. Öz şefkat diye bir konu var. Bunu Ayon'da da işliyoruz. Çok uzun süredir çok fazla çalıştınız. Biraz dinlenin. Ne olacak? Tabii ki beyniniz size her gün tam tersini söyleyecek. Senin dinlenmeye zamanın yok. İşte çalışmaya geri dön. Bu kadar tembel olma. Bilmem ne cart curt. Bırakın söylesin. Bırakın öyle olur. Bırakın tembel olun. Ama beyninizle münazaraya girmektense tatilinizin tadını çıkarın. Under Pressure, Baskı Altında isimli kartı okuyorum. Bunları Ayon'da, bu benim verdiğim dersler genelde. Beynimiz genellikle diktatör bir CEO gibi çalışır. Bunu bitir, şimdi yap, bu yeterli değil, daha fazla yap, daha iyi yap. Yoksa ödeyecek faturaların var, bak ne olacak sonun. Biz bu işlere fazla takılı kalırsak, üzerimize o kadar fazla baskı yüklenir ki, zaten gereğinden fazla endişeli, gereğinden fazla meşgul hayatlarımızda iyice zevk almaz oluruz. Bu özgürlük dediğimiz, bu tatmin dediğimiz duygular ve hani elde ettiğimizde hoşlandığımız şeyler, elde etsek bile bize artık zevk vermez hale gelir. Ben değerlerimle yaşadım. Ben hedeflerimi elde etmek zorundayım. E, Eğer hedeflerimi elde etmezsem ben bir hiçim falan. Bunlar hikaye. Sadece bizim zihinsel problemlerimiz veya arzularımız bu emirleri bizim beynimize veriyor diye biz bunlara uymak zorunda değiliz güzel kardeşim. 3 günlük ömür bu. Asıl manevi doygunluğa giden yol bu beynin otomatik verdiği, bize öğretilmiş yap, başar, oku, bitir, yap, dedim, para, kazan, fatura. Bu emirleri bilinçle seçerek yeterli olanlarını alarak gerisini salmaktır. Bir de kar zarar analizi yapacaksın. Yani arkadaş, bu kadar verdik de ne alıyoruz ya? Bu kadar verdik de ne alıyoruz? Şimdi ben mutluluk seanslarını Ayon'da veriyorum. Her gece 2-3 saat büyük bir zevkle veriyorum. Orada kar zarar ne biliyor musun? Para değil. Benim mutluluğum. Öğretirken öğrenmek, konuşurken güçlenmek, benim gibi düşünen insanlar olduğunu fark etmek. Şimdi benimle ilgili. Özlemciğim, bir tane fincan verir misin bana? Önemli olan, beni bu kadar özleyenler Ayon'a gelsin, her akşam oradayım ben. Severek yapıyorum çünkü hazırlanıyorum. İsterseniz bana şu an soru sorun. Bana sorun çünkü bunun adı. İsterseniz ben buradan kendime soru kartlarım var. Sizleri tanımak için de bunları kullanıyorum. Böyle soru kartlarım bu yurt dışında çok modadır. Terapilerde kullanılır. İsterseniz ben size sorayım.
Ne verdim ne aldım sorusu çok önemli şu hayattan. Yani bezdim niye abi? Sağlıklı, düzgün bir insanın hayattan bezecek kadar nesi olabilir? Ne yaşamış olabilir yani? Hani evet. Şimdi evet bana sorun. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Özlem gel sen sor bebeğim. Köpeklerin hepsi burada mı? Kaçmadılar değil mi? Şeyler ne yapıyor? Mecit abi nerede? Ayıp. Türkçe diksiyonumu düzeltmek için neler yapabilirim? Bana sorulacak soru mu bu? Kursa git. Kursa git bence diksiyon çok önemli. Sırf diksiyonu kötü Hayatta diye. en cesur olarak yaptığın şey nedir? Bu yayınları yapıyorum işte olduğum gibi içim dışımı ortaya koyuyorum ne yapayım. Hayon'da da öyleyim. Galiba cesurum yeterince. Sence? Bence de. Özlem'in sesi geliyor mu? Ailemiz bizi hep eleştiriyor, suçlayıcı konuşuyorsa ne yapmalıyız? Ailen senin yemini suyunu veriyor mu hala? Ailenle birlikte yaşıyor musun? Ailenle dip dibe misin? Muhtaç değilsen uzaklaş. Hiçbir şekilde ailenle artık şimdi bak akrabaların anan baban dahil Tanrı yarattı. Dostlarını sen seçtin. Toksik ilişkilerini sürdürmek zorunda değilsin. Hepimizin zaten maalesef şu anda yakında depresyon ve travma aileden geliyor. Onlar kendi eksiklerini, yanılgılarını hepsini sana akıtmış, geçmiş. Mecbur değilsen az görüş güzel kardeşim. Annen babandır seninle iyi geçinmek zorunda olan, seni hoş tutmak zorunda olan. Onlar belki kendilerine gelecek garantisi diye doğurdu seni. Belki de böyle sıradan, rutin, her evlenin yaptığı iş diye. Ama asıl onlar size yaranmak zorunda. Siz onlara değil. Bizde böyle bir arabesk kültür var. Anaların ayağının altını öpelim. Peki. Analarımız baş tacıdır ne olursa olsun. Yo hepsi değil ne analar görüyoruz ya. Kısmen muhtaçsan Özlemcim, kısmen ve diplomatik. Diplomasi nedir? Karıncanın belini incitmeden belli kurallar çerçevesinde sınırları belirleyerek ailenle ilişkidir. İçini, dışını, sevgilini, manitanı, dersini, gücünü, paranı, hissettiklerini anlatmadan madem anlaşamıyorsun, bunca yıldır anlaşsan anlaşırsın. Tamam mı? İyiyim anneciğim, teşekkür ederim. Yapacağı bir şey yok kadın sana. Anlaşamıyorsun. Sağ ol. Yiyip geçmek. Sokak hayvanlarını beslemek konusunda ben de var. Bak şuradaki komşu. Ben kanser hastasıyım, senin sokak hayvanı gık dedi. İyi de sen kocanla çocuğuna her gün bağırıyorsun. Ben ne yapayım yani? Sen de beni kanser edeceğim bu gidişle. Yani benim köpeğim gık demiş de ne olmuş arkadaşlar? Kardeşlerine de anlaşmak zorundasın. Şu hayatta şunu unutmayın, altı çizilecek bir söz. Anlaşmak zorunda olduğunuz ve ihanet etmemek zorunda olduğunuz tek bir kişi var, o da kendinizsiniz. Kendinize ne kadar sadıksanız, kendinizle ne kadar barışıksanız, kendi inandığınız şeylere ne kadar az ihanet ediyorsanız o kadar iyi, uzun, huzurlu, mutlu ve kendi kendinize sağlıklı yaşarsınız. 30 yaş bir şey değil. 30 yaşındayım, evlenmedim. Uzun ilişkimde 2 ay önce işimi bırakıp 2 yıl doğuya gideceğim için Nisan'ı erteleyelim dedim, ayrıldı. Toparlayamıyorum. Aşkım, aşk dediğin şey dopamin hormonunun salgılanması, serotonin geri çekilmesidir. Dopamin hormonu salgılanınca, serotonin de geri çekilince adrenalin basar vücudu ve onsuz hiçbir şekilde mutlu olamayacağını düşünürsün. Bu bize ürememiz için Tanrı'nın bir oyunudur. Oturduğun yerde sakin sakin otur. 6 ay sonra geçmeyecek hiçbir aşk acısı yoktur. Bunu bilerek yaşa. Vücudun makinedir. 6 ay sonra serotonin devreye girecektir. Seni sakinleştirecektir. Yine dolmanın tadından zevk alacaksın. Yine havadan, sudan, egzersiz yap. Seni mutlu eden şeyler yap. Tamamen bütün stalku, kontağı, her şeyi kes. Bak nasıl mutlu oluyorsun ve unutuyorsun. Bunun için ayrılan adam gitsin. Kimse kimse için ömrünü vermesin, değmez arkadaşlar. Geri dönüş yaptığınızda neyi yapmak istemezdiniz? Nereye geri dönüş yaptığımda? Kontrolcü olmaktan terapiyle uzaklaşabilirsin. Obsesif kompulsif disorder dediğiniz, buna en çok da kognitif terapi.
Bilişsel terapiyle uzaklaşabilirsin. Obsesyon gerçekten en tehlikeli şeydir şu hayatta. Takıntı. Şimdi şöyle bir şey var. Mükemmel olacağım. Mükemmel olmak zorunda falan değilsin. Ben bu işe gittim şeyin dibinde başladım arkadaş. Bahçemde boktan bir kamerayla başladım. Eğer mükemmeli bekleseydim belki de hiç böyle bir programım olmayacaktı. Yani mükemmeli bekleme. Elindekilerle başla bir şeylere. Başka var mı bakalım? Bu arada Ayon'u size tavsiye etme nedenim. Geç kalmıştık hissi geçmez Beyzacığım. Balerin olmak için ben şu an çok yaşlı ve şişmanım. Değil mi? Ama ölmek için gencim. Geç kalmışlık hissi geçmez, tercihlerin değişir. Yani balerin olmaya geç kaldıysan sen de tangoya başla. Ona 50 yaşına da başlayabilirsin. Tercihlerini değiştir. Geç kaldığın şeyler ise bir dahaki hayatına bırak. Başka? Doğruyu söyleyince seni doğruları söylediğinde kabul etmeyen insan. Senin görüşmen niye gereksin ki? 11 yaşında kızım var deneyimle. Basın yayın içindesiniz. Bugünün gençlerine hangi mesleği önerirsiniz? Şimdi yapay zeka çıktı arkadaşlar. Ben bugünün gençlerine ne meslek önerebilirim ki? Hepsi mesleğinden olacak. Grok'a atıyorsun bir sayfa yazı çeviriyor sana İngilizce 3 dakikada. Ben mütercimliğe devam etseydim bitmişti. Ben meslekli zanaat öneririm. Bir konuda çok iyi olsunlar. O konunun en iyisi olsunlar. Mimari. Onu da aslında yapıyor yapay zeka. Yapay bak sanat, spor. Eskiden tukaka dediğiniz goy goy mesleklerin hepsi şu anda yapay zekanın yapamadı ve değerli hale geldi. Allah'ım mı gerlan, terrakota. Tarık kendi reklamını burada mı yapıyorsun be? Bir yürü git. Çok iyi haber yapsaydın seni tanırdık. O tiple de bak tip o değil ama güvenilir bir tipin yok. Ben seni nasıl kaldıracağım evladım buradan? Tarık'ı da verdik reklamını iyi mi? Evet. Dobralığımızı neye borçluyum? Beni yargılamayan bir ailem vardı. Aslında yargılıyorlardı ama ben özgürlüğümü ilan ettim. Kardeşlerim tam tersi pıstı. Annem narsisttir benim. Böyle derslerde okutulacak tam tipik narsist. Ama çok iyi kadındır. Çok entelektüel, esprili, komik falan. Neyse onları geçelim. Fakat narsisttir. Kardeşlerim teslim oldu. Ben isyan ettim. Öyle yırttım. Ben de ezik teslim olan ben bilmem kocam bilir diyen biri olabilirdim. Geç kalmışlık hissi geçer. Öleceksin be Rabia. Öleceksin diyorum. Öleceğini bile bile yaşadığını unutuyorsun. Neye geç kaldın? O çok güzel bir şarkı vardı. Too old to lose it. Çıldırmak için çok yaşlıyım. Too young to choose it. İntihar etmek için çok gencim. İntihar etmek için çok yaşlıyım. Yani neye kardeşim? Neye geç kaldın? Doğurmamayı tercih etmek. Bunu tercihle yapıyorsan başkalarının sana nasıl baktığı senin niye umurundaki arkadaşım? Başkalarının sana baktığı senin niye umurunda gözünü sevdiğim? Neden bana şöyle bakıyorlar doğurmadım? Ay nereleriyle bakarlarsa baksınlar. Sana ne? Sana ne? Ha, bize de ne türlü bakıyorlar? Olmadığım şekillerde, olmadığım açılardan 1 milyon kere bakılmışlığım vardır yani. Bana ne? Öğretmen olmaktan 3 sene sınavı da geçemiyorsun. O zaman başka bir şey yap tatlı bir kız. Madem öğretmen olamıyorsun, başka bir şeye yönel. Özel ders vermeye çalış. Anaokulu öğretmenliğine gir. Kapasitene yettiği bir şey yap. Geçebildiğin bir sınavı yap. Torpil bulamıyorsan. Çünkü ben her şeyin artık torpilli olduğunu inanıyorum. 2 gündür yayın yapmıyorum. Canım istemiyor. Nedenini açıkladım. Mutluluk kartlarımdan birini okudum. Evlenme kararı alan birine verebileceğim en iyi tavsiye evlenme kararı alma. Bu arada aranızda şu anda
Yarın ne yapacağını bilmeyen, 19 Mayıs'ta bir mutluluk kampı yapayım diyen varsa kalksın gelsin Alaçatı'ya yarın. Çağla Tuğaltay dosyasını bırak da artık şey işlesin Mineciğim. Müge işlesin, bana ne ya? Dünyada sanki kimse öldürülmüyor. Çağla mı kaldı bir tek? Allah aşkına gözünü seveyim ya. Bana ne? 1 milyon tane kişi işliyor. Ben niye işleyeyim? Herkesin kızı, evladı, oğlu, anası, babası sebepsiz yere çatır çutur öldürülüyor. Bir Çağla'ya mı taktım kafayı ben yani? Bir Çağla'nın mı kanı yerde kalması? 1 milyon kişi onu izliyor. Mutsuz insan mutluluk kampı düzenliyor. Enteresan. Songülcüğüm, mutsuz olduğum konusunda nereden vardı bakalım? Nereden vardı mutsuz olduğum konusuna? Söyle bakalım, nereden anlıyorsun sen? Yani bir şeyin mi var senin anlayacağın? Gerçekten mutsuz olan insanlar buraya çıkıp da benim ihtiyacım şu an ara vermek, benim ihtiyacım şu an dinlenmek, benim ihtiyacım şudur budur diye konuşmaz. Aynı şehirde olsaydık mutluluk kampı diye bir şey yok arkadaşlar. Aynı şehirde olmak için çaba harcamak lazım. Yani gidip ben Siirt'in bilmem ne ilçesinde şu anda mutluluk kampı yapamam. Türkiye'nin en güzel yerinde, en tatlı otelinde en uygun fiyata yapıyorum. Eh, dil bir beceridir. Dil bir beceridir, dil bir yetenektir. Kimi matematikten anlar, kimi dilden anlar. Özellikle de anneden geçer dil becerisi, matematik gibi. Nilcim neyin cevabını veremiyorum ya? Sorunu görmedin. Sorunu görsem cevabını veririm. Veremiyor cevabını. Veremiyor cevabını. İşte böyleleri de var. Bunları da Allah yaratmış. Duyarlı insanlar uzaktan bakınca mutsuz mu? Tabii ki yani zeki ve duyarlı bir insanın gördüğüyle ve yaşadığıyla veya tecrübeleriyle tatmin olması hem bir o kadar kolaydır. Çünkü duyarlıysan şu begonbile bakıp Allah'ım ne güzel açıyor bu. Aman ölmesin çiçeği diyebilirsin. Kedine köpeğine bakıp coşku duyabilirsin. Ama bir o kadar kötü şeyleri de görebilirsin. O yüzden sanatçılar daha çok panik atak olur mesela. Hassastır. NATO kafa, NATO mermer, sal bayıra, Allah kayıra yani. Ondan ne bekleyeceksin sen yani? Ha beni demedin. Benim zeki olduğumu algılıyorsun. Benim zeki olduğum 1982 yılında Türkiye anladı. Türkiye'nin en zeki çocuğu seçildim. Evraklarım duruyor. Mutluluk bir ütopya zaten. Mutluluk kampına sen gel. Orada bir sihir var. Orada bir sihir var değişen. TV spikerliği konusunda kurs vermek dünyanın en sıkıcı şey olurdu herhalde. Benim kadar dobra biriyle hele iyice sıkıcı olurdu. Geçen gün bir kız geldi. Ben sunucu olmak istiyorum. Abi çok özür dilerim. Bir ağzın biri burada, dudağın biri burada. Şişirttirmiş. Dişler yerinde değil. Konuşurken ağzı kayıyor. Kızım dedim neyi sunacaksın? İnan ampute birinin basketbol oynaması daha kolay. Çünkü engelli vatandaşlarımızın spor yapma imkanı var. Ama insanların tercih ederek seni dinlemesi için ne gibi bir sebepleri olabilir? Ya sunucu olmak istiyorsan malına bakacaksın önce. Ne var bende sunucu olacak? Hızlı konuşuyor musun? Gakkuk yapıyor musun? Heyecanlanıyor musun? Kimileri vesikalık fotoğraf çektiremiyor. O evimiz çok güzel değildi be. O ev çok güzel değildi. O ikinci evimdi, küçüktü o. Evet, başka soru. Sorularınız çok sıkıcı desem. Sorularınız aşırı sıkıcı. Çok kitap okuyorum. Makyaj malzemelerim halen çok çünkü yenilerini alıyorum. Şimdi ben gerçekten her akşam 9'da veya 10'da haftanın 7 günü çok ciddi insanların olduğu, şu an 150 kişi bekleyen 300 kişi olan Ayon Kulübü'nü yönetiyorum. Ayon sonsuzluk demek, ebediyet demek, ömür demek. Yalnız insanlar için artık beraber olduğu insanlarla, dostlarıyla tatmin olamayan, kafaları daha ileriyi görmek isteyen, zihinleri daha böyle açılmak, bir şey öğrenmeden uyumamak, kendinin en iyi versiyonu olmak isteyen, hasta olan evden çıkamayan, sosyalleştiğinde bir kafede oturup boş boş kalori hesabı yapıp kimin kıçı büyüğü konuşmaktan sıkılmış insanlar için kurduğum bir grup. Ee,
Yabancı kanal açtım. Diğer küçük kanalımı yabancıya çevirdim. Peruğumu bekliyorum. Peruğum olduğu zaman orada Amerikalı Mae West diye aslında çok zeki, çok sarışın, ilk böyle Marilyn Monroe'dan daha öte bir sarışın. Çok akıllı bir kadın var. Çok da güzel özlü sözleri vardır hayata dair. Mesela şöyle der. Bir hata yapacaksam daha önce yapmadığım bir hatayı denemek isterim falan. Yani Oscar Wilde'ın dişisi gibi bir şeydir. Ben onu çok severim. Orada o perukla bir de ben kondurarak kendime şey yapacağım. Bir nasıl denir? Bir impersonating yapacağım. Yani bir taklit yapacağım ve orada şuh bir kadını canlandıracağım. Ben olmayacağım oradaki kadın. İngilizce yapacağım o yayınları. 1 dolara 12 katını veriyor çünkü biliyor musunuz? Burada boşuna çabalıyoruz biz. Çünkü her emeğimiz çöpe gidiyor. Yani paradan da değil ama motivasyon hepimiz için geçerli bir şey değil mi? Kafamızdaki sesleri susturmak. Kafamızdaki sesleri susturmak nasıl olacak? Önce yüzleşerek olacak kafandaki seslerle. Bir şeyi yaparsın ve onu sonra hissedersin. Duygular davranışlara, davranışlar duygulara dönüşür. Kafandaki sesler yokmuş gibi davran, yapmak istediğin şeylere doğru yönel. Ondan sonra onlar duygulara dönüşecektir. Vücut iki türlü çalışır yani. Çok da şey değil. Sonra televizyon bitti arkadaş. Televizyondan hiçbir şey olmaz. Televizyon zorla bizim hanemize giren ve bize dayatılan bir şey çünkü. Sosyal medya candır. Fulya'da oturuyordum, evim vardı, o yüzden çok karşılaşırdık. Okul yıllarıma dönsem ve gençliğime dönsem bütün hatalarımı tek tek yeniden özenle yapardım. Ayon kulübe üye ol. Ay, heyecandan konuşman gerekmiyor. Ayon kulüpte semineri sen vermiyorsun. Birçok erkek aldatır. Aldatır, erkekler aldatır çünkü aldatmak üzere konulmuştur. Düzenlenmiştir onlar. Aldatmayan erkeğin özelliği sadece ve sadece sorumluluk sahibi ve merhametli olmasıdır. Çoğu erkek aldatamadığı için, korktuğu için, vicdanlı olduğu için, aldatacak parası yeri yeni olmadığı için aldatmaz. Şunu demeye çalışıyorum. İmkanı olan her erkek aldatır. Çetin sorun kaçıyor arada. İstanbul'a ben niye geleyim abi? Beni çok görmek istiyorsanız siz kalkın Çeşme'ye gelin ya. İstanbul'a gelmek istemiyorum. Çeşme'ye gelin, mutluluk kampları düzenliyorum o kadar. Fıtı fıtılar yapıyorum. O zahmeti de siz gösterin. Ve insanların hayatına dokunduğuma inanıyorum. Mesela buradan birinin hayatına dokunmayı deneyeyim mi? Kimin mesela 6. hissi açıktır? Yazsın Ayşe Toprak. Ayşe Burcun Koç mu? Ayşe Burcun Koç mu? Ayşe yazsın. Veya Aslan. Ayşe'ye soruyorum önce. Ayşe Burcun Koç mu Aslan mı? Ayşe yazdı ya önce. Oğlak. Tamam, olmadı o zaman. Ayon kulübünü önce ben arıyorum. Tek tek ben arıyorum arkadaşlar. Ayon kulübünde çünkü tanıdığım insanlar olmasını istiyorum. Aile gibiyiz. Her gece oradayım. O yüzden aslında aldatıldığım kişinin ismi sürekli karşıma çıkıyor. Algıda seçicilik yavrucuğum. Aslında o isim her yerde karşına çıkacaktı ama şu an senin için önemli olduğu için karşına sürekli çıkıyor. Bunun adı algıda seçicilik, daha doğrusu sıçıcılık da olabilir. Geç, onu unutunca o isimler de karşına çıkmayacak artık. Şöyle bir şey yapalım. Burada bir telefon numarası yazıyor yukarıda sayfamın üstünde. Zindan zin hazır. Peki. Ee, Orayı arayın. Ayon'u alalım sizi. Bu akşam konuşacağımız konu mutluluk. Bakın neler konuşacağız size bugün baskı altında hareket etmek. Zihinsel yeme. Bakayım neler. 2 tane inandığımız mutluluk miti, yani yalan.
anda kalmanın hediyesi. Disiplin ve willpower neydi? İrade. Değerli bir hayatı kurmanın yolları. Bakalım. Başka ne konuşacağız bugün? Zihniniz düşmanınız değildir. Zihin eğitin. Eğer duygusal bir bunalıma giriyorsanız, duygusallığın eşindeyseniz artık demir atın, biraz durun. Bakın bunu çalışacağım ben bu akşam. Bunu çok sevdim. Fark etmek ve isimlendirmek. Çoğumuz yaşadığımız şeyleri ay içim sıkılıyor. Hemen ona girdim. Ay canım hiçbir şey istemiyor. Tamam. Fark et, isimlendir. Parasızlıktan, sağlığım bozuk. Annemle aram kötü. Sevgilimden ayrıldım. Bak neden olduğunu fark et. Neden böyle davrandığını fark et. İsimlendir. Buna metacognition deniyor. Yani şu anda zeka, emotional IQ, işte diğer intelligence falan bunların hepsinden daha ötede neyi neden yaptığını fark etmek ve kendini durdurarak arada soru sormaya metacognition deniyor. Bunu becerebilen kazanır yeni dünyada. Bunu yapın. Şimdi gözlerim güzel mi? Ayakına koyayım. Hmm. Sizden şu an beklediğim şey şu. Eğer müsaitseniz, bende de demir eksikliği var deli gibi arkadaşlar. Ferritinim 9. Yayını bitireceğim şu an. E, Bu yayın kalacak burada. Ion Kulüp için başvurun ama buradaki telefonla başvurun. Çok vaktim yok bugün. Eve yerleşiyorum ve bıktım. Bak, bıktım yerleşmekten bıktım. Bıktım. O yüzden telefonla hemen halledelim bu işi. Evlilikle ilgili kurduğum sistem de devam ediyor. İnsanlar biraz sabırsız çünkü algoritma buluyor bunu 3 ay içinde. 3 ay olmazsa uzatıyoruz. 3 ay için hızlı bulur dersen birini buluruz yani elbette. Ama uysuncuk diyorsanız yeniden aşk olsun devam ediyor. Ha, ben istiyorum. Tamam hadi yarın buldum al bunu. Çöpe atarsın abi. Sana uygun birini istiyorsun değil mi? Sen onun için geldin. Zaten çok zor bir şey istiyorsun. Kolay bir şey olsa sokakta bulurdun. Evlilik niyeti olan veya ciddi ilişki niyeti olanlar bana başvurduğu için ben de kolay bu iş. Ona da başvurabilirsiniz. Etiket. Etiket adı etiket. Etiketin birkaç tanesi var. Betty. Betty bilmem kimin yazdığı etiket. Bu arada akşam ne yapacağım? Teknede yemek yiyeceğim. Teknede ne yenir? Balık tutacağım. Kendim balık tutuyorum. Onları canlı yani yeni ölmüşken plastik torbaya koyuyorum. Unluyorum. Kızgın yağ atıyorum. Çıkarıyorum. Tabağa koyuyorum. Yarım bardak deniz suyu döküyorum üstüne. Etler kılçıktan ayrılıyor. Muhteşem bir şey oluyor. Özlüyorum Ankara'yı ama özlediğim şey Ankara'da benim Ankara değil. Mekan değil, zaman. Gençliğim, ümitlerim, neşem. 43 yaşından sonra insan espri anlayışını bile yitiriyormuş. Kendi kendime çok güzel vakit geçiriyorum gerçekten. Yani inanın sıkılmıyorum. Ama yapmak zorunda olduğum şeyler de var. Onlara ulaşamadığımda ben de kendime kızıyorum. Ben de kendimi sert yargılıyorum. Şimdi şu Ayön için şuradaki cep telefonunu arayın. Her akşam benim bu sohbetlerimden bakacaksınız. Dost olacağız. Bugün Ayon'dan bir arkadaşım benimle beraber mesela. Yarın mutluluk kampına bir arkadaşım geliyor Ayon'dan. Üçümüz gezeriz en kötü. Hepinizi bekliyorum. İşi olmayan ve spontan olan yani fiyat performans olarak çok uygun kampımıza gelsin. Yarın giriş 19 akşam çıkış. Sadece evlilik değil ciddi ilişki de olur. Şarkı mı söyleyeyim? Neyse onu da söyle bakayım neyi söyleyeyim. 45 değil 50'de bir görsen ki. Ha onları da koy. Ne oldu onlar ne yapmış? Onlar işe yaramaz. Topluyormuş. Ayon arkadaşım Özlem topluyor. 45 değiştirmezse 30 40. Hangi şarkı söyleyeyim söyle. İlk 25 yıl Ankara, ikinci 25 yıl İstanbul, üçüncü 25 yıla da İzmir'de başladım.
Hadi hava kaçmadan çok güzel hava tekneye gideyim. Eğer siz de gelirseniz siz de gezdiririm söyleyeyim. Yani habana habana değil bu işler. Kanasın, kanasın, bırakın yaram kanasın. Kaderimse öyle sevmek bırakın anılmasın. Buna dayanmaya gücüm yok. Sevmişim ama sevenim yok. Ya söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Söyleyeyim mi söyle be kadın akıt ya. Öyle de güzel sesi var ki neden böyle kabız gibi onu anlamıyorum. Öpüyor oraya. Engin kültürümden faydalanırsın işte diyorum. Ayon'a gelin bak. Bu benim bebeğim bebeğim. Ayon benim bebeğim bebeğim. Hoşça kalın sevgi ve saygımla.